Şehirlerden birinde sevimli mi sevimli küçük bir kız çocuğu yaşarmış. Tatlı dili, güler yüzüyle herkesi kendine hayran bırakırmış. Annesi, babası ve tek başına yaşayan biricik anneannesi onu çok severlermiş. Anneannesi bu küçük kıza sürekli hediyeler verirmiş. Bir gün torununa öyle güzel başlıklı bir pelerin vermiş ki gören tüm çocuklar hayran kalmış. Bu başlıklı pelerin kırmızı, pırıl pırıl parlayan harika bir kadife kumaşa sahipmiş. O kadar çok dikkat çekiyormuş ki küçük kıza herkes kırmızı başlıklı kız diye seslenmeye başlamış. Anneannesini çok seven kırmızı başlıklı kız ona sürekli annesinin yaptığı yemeklerden götürüyormuş. Anneannesi ormanın derinliklerinde yaşarmış. Bu sayede gezmeyi çok seven kırmızı başlıklı kıza da gezmek için fırsat doğarmış. Yolda bulduğu çiçekleri toplayarak, şarkılar söyleyerek anneannesinin yanına gitmeyi pek severmiş. Yine günlerden bir gün annesi kırmızı başlıklı kıza seslenmiş. Gel bakalım güzel kızım. Anneannene yeni hazırladığım çorbadan götür. Kadıncağız hasta, ona iyi gelecektir. Çiçekleri dalıp da yolunu kaybetme sakın. Sadece tavşan ormanı yolundan git. Anlaştık mı benim güzel kızım? Annesinin tüm sözlerini başını sallayarak onaylayan kırmızı başlıklı kız hemen başlığını takmış, sepetini de eline alarak yola koyulmuş. Yolda bir o yana bir bu yana rengarenk çiçekler toplayarak gidiyor, bir yandan da şarkılar söylüyormuş. Dayanamamış çiçeklere ve kendini kaptırmış. Şarkıların sesini duyan kötü kalpli yaşlı kurt hemencecik sevimli kızın yanına gelmiş. Kırmızı başlıklı kız başına geleceklerden habersiz oyalanmasına ama kötü kalpli kurt usulca kırmızı başlıklı kızın yanına sokulmuş. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Demiş. Bir anda yalnız olmadığını fark edip ürken kırmızı başlıklı kız Merhaba kurt kardeş. diyerek gülümsemiş. Bu gülümseme karşısında biraz olsun şaşıran kurt yine de kötü düşüncelerini içinden atamamış ve ona Nereye gidiyorsun böyle neşeli neşeli? diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız ise tüm samimiyetiyle Büyük anneme gidiyorum. Çok hasta. Ona yemek götürmem lazım. Düşündüm ki biraz çiçek toplayıp ona götürürsem belki biraz daha mutlu olur. diye cevap vermiş. Kurt ise Nerede oturuyor büyük annen? diye bir soru yöneltmiş. Biraz ileride. Fındık ağaçları var ya, işte tam onun dibinde. Demiş içinde hiçbir kötülük barındırmadan. Ancak kötü kalpli kurt bu kıza hiç de iyi niyet beslemiyormuş. Yüzünde sinsi bir ifadeyle Demek bir de büyük annesi var. Önce büyük annesini, arkasından da bu küçük kızı yerim. Benim için güzel bir ziyafet olacak. diye içinden geçirirken kırmızı başlıklı kıza Peki, o zaman sana güzel bir sır vereyim. Şu ileride çok güzel çiçekler var. Oradan bir demet toplarsan büyük annen de çok daha sevinecektir. demiş. Kötü kalpli kurda inanan kırmızı başlıklı kız hemen o yana yönelivermiş ve ormanın derinliklerine dalmış. Fırsattan istifade kurt hemen büyük annenin evine gitmiş. Büyük annenin evine gelen kurt kapıyı çalmış. Ancak büyük anne kalkamadığı için hasta yatağından seslenivermiş. Kim o? Kurt sesini incelterek ve küçük kızın taklidini yaparak Büyük anne, benim kırmızı başlıklı kız. Sana çorba getirdim. demiş. Torunun sesini duyunca olacaklardan habersiz zavallı büyük annenin yüzü gülüvermiş. Hoş geldin güzel torunum. Ben de seni çok özlemiştim. Mandala bas ve kapıyı aç. Diyerek seslenmiş. Kurt hızlı bir hamleyle kapıyı açmış ve yatağında hasta yatan zavallı büyük anneyi kocaman ağzı ile bir defada yutmuş. Şimdi sıra ikinci yemeğindeymiş. Hemen yatağa yatıp büyük annenin elbisesini giymiş. Eşarbını kafasına geçirmiş, yatağın perdesini de çekerek kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız birbirinden güzel bir sürü çiçek toplamış. Sepetinde ve elinde yer kalmayınca saatin farkına varmış ve hemen büyük annesinin yanına gitmek için yola koyulmuş.
Büyük annesinin evinin kapısına gelince kapının açık olduğunu görmüş ve ürperek Büyük annem yalnız yaşıyordu. Neden bu kapı açık? Acaba yanına kim gelmiş olabilir? diye düşünmüş. Yine de gülümsemesini bozmadan içeri girmiş ve yatağın yanına gelerek perdeyi açmış. Perdeyi açınca büyük annesinin eşarbıyla yüzünün çoğunu kapattığını görmüş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin yüzüne şaşkın şaşkın bakarken Aa, büyük anne, kulakların ne kadar büyük. Seni daha iyi duyabilmek için. Aa, büyük anne, gözlerin ne kadar büyük. Seni daha iyi görebileyim diye. Aa, büyük anne, ellerin ne kadar büyük. Sana daha iyi sarılabilmek için. Aa, büyük anne, ağzın ne kadar büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için. dedikten sonra kurt kırmızı başlıklı kızı kocaman ağzıyla bir hamlede yutuvermiş. Karnını iyice doyuran kurt yorgunluktan uzun bir uykuya dalmış. Öyle bir horlamış ki yoldan geçen avcı horlama seslerini duyuvermiş. Avcı Yaşlı kadının bir şeye ihtiyacı var mı diye bir bakayım. demiş. İçeri giren avcı büyük annenin yatağında kurdu görmüş ve çok şaşırmış. Anlamış tabii kötü kalpli kurdun büyük anneyi bir hamlede yediğini ve hemen kurdun karnını açıvermiş. İçinden büyük anne ve kırmızı başlıklı kızı çekip çıkarmış. Karnı kesilen kurt oracıkta ölmüş. Avcı da hemen postunu alarak evin yolunu tutmuş. Bu olay kırmızı başlıklı kızın aklını başına getirmiş. Demek ki anne sözünü dinlemek çok önemliymiş. Annelerin sözünden çıkarsak başımıza kötü şeyler gelebilirmiş. Bunları düşünerek evinin yolunu tutan kırmızı başlıklı kız hızlıca annesinin yanına varmış ve ona kocaman sarılmış. Bir daha annesinin sözünden çıkmayacağına dair annesine söz vermiş. O gün annesine öyle çok sarılmış ki Bir daha annemin sözünden hiç çıkmayacağım. diye içinden geçirmiş ve hep birlikte mutlu mesut yaşamışlar.